%1 farkla 37 kat daha iyi olabilirsiniz. Bu biraz hamburger alırken 10 TL farkla büyük menü alabilirsiniz gibi bir giriş oldu farkındayım ama cidden öyle. Çünkü küçücük bir dokunuşun hayatımızda ne kadar büyük etkileri olabileceğini konuşacağız bugün. Ben Mustafa Çay. Hazırsanız yeni yıla girmeden önce yeni bir zihniyete giriş yapalım ilk önce. Evet, bugün 31 Aralık 2025. Tarihe bir not düşüyoruz. Bu videoyu belki de yıllar sonra izleyeceksiniz. Evet, bugün yılın son günü. Yılın son günü aynaya baktığınızda peki ne görüyorsunuz? Bir yaş daha almış, belki biraz daha yorgun bir yüz, belki de hayallerinin peşinden koşmayı unutmuş biri, kim bilir. Ama aslında minik bir paradigma değişimiyle her gün yeniden doğabiliriz. Hayat bize dev dalgalar halinde gelmez, sessiz damlalar halinde gelir. İmparator ve filozof Marcus Aurelius'un Roma'yı yönetirken defterine not ettiği gibi büyük değişimler küçük kararların birikimden doğar aslında. Ve hayatınızı dönüştürmek için öyle dev sıçramalar yapmanıza da gerek yok. Her gün sadece %1 daha iyi olmak bir yıl sonra sizi başladığınız yerden 37 kat daha ileriye taşıyabilir. Bir atom hayal edin. Gözle görülmez, neredeyse yok gibidir. Ama içindeki enerji potansiyelini harekete geçirdiğinizde şehirleri yok edebilir. İşte alışkanlıklar da böyledir. Çoğumuz yeni yıl geldiğinde kendimize devasa hedefler koyarız. Bu yıl bir maraton koşacağım diye haykırırız. Oysa belki de son bir aydır merdivenleri çıkarken bile nefes nefese kalmışızdır. Peki sonra ne olur? 31 Aralık'ta dünyayı yerinden oynatacakken 1 Ocak akşamında kendimizi yatakta çikolata yerken ve ben galiba hiçbir şey başaramam diye düşünürken, sızlanırken buluruz. Ama Stoacı felsefe bize der ki, başlayabileceğiniz en küçük şeyi bulun ve ona sadık kalın. Günde bir sayfa kitap okumak çok mu az geldi? O bir sayfa bir yılda 365 sayfa eder. Ortalama bir kitap 300 sayfa olduğuna göre sadece günde bir sayfa stratejisiyle bile yılda en az bir kitap bitirirsiniz. Bu hiç kitap okumayan biriyle kıyaslandığında çok daha iyi değil mi? Her sabah 5 tane şınav çekmek çok mu az göründü? Ama o 5 şınav ben sabahları spor yapan biriyim inancının temelini atar. Ve kimlik alışkanlıklarımızın toprağıdır. Doğru kimliği ektiğinizde alışkanlıklar kök salar, dallanır ve sonunda gölgesinde dinlenebileceğiniz bir ağaca dönüşür. Devasa binaların nasıl inşa edildiğini düşünün. Mimar binanın tamamını hayal eder ve çizer. Ustalar her seferinde tek bir tuğla koyar. Harç sürer, hizaya getirir, seviyeyi kontrol eder ve bir sonraki tuğlaya geçer. Hayatımızı değiştirmek istiyorsak biz de aynısını yapmalıyız. Bu sene bambaşka biri olacağım demek, gökyüzüne bakıp şu binayı yarın bitireceğim demek gibidir. Oysa bugün bir tuğla koyacağım demek, elinizi harç kovasına daldırmak, gerçek bir eylemi başlatır. Ve o ilk tuğlayı koymak her zaman en zor adımdır. Ama sonraki tuğlalar kolayca ve zincirleme olarak birbirini takip eder. Diyet yapan biri olmakla sağlıklı beslenen bir insan olmak arasındaki fark sadece bir kelime oyunu değil. Biri mücadele, diğeri kimlik. Diyet yapan biri her gün bir savaş verir. Sağlıklı beslenen biri ise olduğu kişinin gerçeğini yapar. Sigara içmeyi bırakmaya çalışan biriyle sigara içmeyen biri arasındaki fark da budur. Biri hala özlem duyar, direnir, mücadele eder. Diğeri ben sigara içmiyorum, bedenime bunu yapamam, layık görmüyorum der ve konu kapanır. Peki siz kim olacaksınız? Spor salonuna gitmeye çalışan biri mi yoksa aktif ve canlı yaşayan biri mi? Kitap okumaya zorlanan biri mi yoksa meraklı bir okuyucu mu? Sabırla hareket etmeye çalışan biri mi yoksa sakinliğin ve huzurun tadını çıkaran biri mi? Lütfen kimliğinizi seçin. Alışkanlıklarımız peşi sıra gelecektir. Stoacılar bir araya gelir, yemekler yer, felsefe tartışır, kitaplar okur ve birbirlerini daha iyi biri yapmaya teşvik ederlerdi. Seneca, birbirimize öğreterek öğreniriz demiş. Etrafınıza bir bakın şöyle. Kimlerle sık vakit geçiriyorsunuz? Sizi yukarı mı çekiyorlar yoksa aşağıya mı indiriyorlar? Hayallerinizi destekliyorlar mı yoksa zaten olmaz, boş ver bu işleri mi diyorlar? Araştırmalar çok net bir şey söylüyor. Başarısız arkadaşlarınız varsa başarısız olma olasılığınız artıyor. Başarılı arkadaşlarınız varsa tuhaf bir şekilde başarılı oluyorsunuz. Şikayetçi insanlarla takılırsanız sürekli şikayet ediyorsunuz. İyimser insanlarla vakit geçirirseniz umutlanıyorsunuz. Bu bir tesadüf değil. Bu insan doğası.
Biz sosyal yaratıklarız ve sürünün sıcaklığına da ihtiyaç duyarız. Bir bina kolonları olmadan ayakta duramaz. Bizim hayatlarımız da böyledir. Rutinlerimiz hayatımızın iskeletidir. Sabah nasıl kalkıyorsunuz? Uyandıktan sonraki ilk bir saatte neler yapıyorsunuz? Akşam uyumadan önce zihninizi nasıl sakinleştiriyorsunuz? Bunlar rastgele olmamalı. Detaylı olarak tasarlanmalı. Sabahları uyanır uyanmaz hemen telefonunuza uzanmak yerine önce pencereyi açın, şöyle bir dışarıya bakın. Temiz bir nefes alın. Dünyayı algoritmaların süzgecinden geçirmeden görün. Akşamları televizyon ekranının parıltısında uyumak yerine kitap okuyun. Zihninizi başkalarının yarattığı hikayelerle değil, kendi düşüncelerinizle doldurun. Rutin özgürlüğün düşmanı değildir. Aksine rutin özgürlüğün temelidir. Çünkü her gün ne yapacağım diye düşünmek zorunda kalmadan otopilotunuz sizi doğru yöne götürür. Fizik yasalarından biri der ki hareket halindeki bir cisim hareket halinde kalmaya devam eder. Ama sürtünme devreye girdiğinde her şey yavaşlar ve durur. Alışkanlıklarımızda da bir sürtünme etkisi vardır. Koşuya çıkmak istiyorsunuz ama ayakkabılarınız dolapta, kıyafetleriniz çamaşır makinesinde. Şarjı bitmiş kulaklığınızı bulmaya çalışıyorsunuz, müzik dinleyemeyeceksiniz. Bu sürtünme sizi koltuğa hemen geri çiviler. Çözüm sürtünmeyi azaltmaktır. Koşu kıyafetlerinizi geceden ayarlayın. Günlük tutmak istiyorsanız defteri masanızın tam ortasına koyun. Ve kötü alışkanlıklar için sürtünmeyi de artırabilirsiniz. Yani ne demek bu? Telefonunuza sürekli bakmak istiyorsanız onu başka bir odaya koyun. Sosyal medya uygulamalarını telefon ekranının üçüncü sayfasına taşıyın. Ona ulaşmak için 2 kez düşünmeniz gereksin. Buna benzer küçük değişiklikler devasa sonuçlara dönüşebilir. Çünkü çoğu zaman biz tembel değilizdir. Sadece ortam bize karşı çalışıyor. Kaslarımızı spor yaparak geliştirdiğimiz gibi değişim kasımızı da alışkanlıklar kurarak ve kırarak geliştiririz. Her başarılı alışkanlık değişikliği bir sonrakini kolaylaştırır. 15 yıl boyunca sürekli sigara içen biri bir gün bir karar verir ve bırakabilir miyim acaba diye düşünür ve iradesi güçlüyse yavaş yavaş değil, bir anda bırakabilir. Çünkü ben değişebilirim kasını güçlendirmiştir. Küçük zaferler büyük bir özgüven doğurur. Bir hafta asansör kullanmamaya karar verin. Bir hafta şekerli yiyecek tüketmeyin. Bir hafta haberlere bakmayın. Bunlar belki ilk başta çok küçük şeylermiş gibi gelir ama size bir şeyi hatırlatır. Ben hayatımın kaptanıyım. Kontrol bende ve ben değişebilirim. Zamanım yok diyenler bence telefonlarındaki ekran süresine bir baksınlar. Ortalama bir insan günde 5-6 saatini telefonda geçiriyor. Bu bir yılda yaklaşık 50 tam gün demektir. Yılda 50 gününüzü parmaklarınızla cam ekranda kaydırarak geçiriyor olabilirsiniz. Ve bu gerçekten de korkunç bir şey. Epiktetos'un 2000 yıl önce söyledikleri günümüzde de hala geçerli. Gelişmek istiyorsan bazı şeyleri bilmemeye istekli olmalısın. Her haberi bilmek zorunda değilsiniz. Her krizi takip etmek zorunda değilsiniz. Dünya yandığında ekranınıza yapışmak yangını söndürmez. Sadece sizi de yakar. Değerli kaynaklarınızı geri kazanın. Haber akışından çıkın. Sürekli Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta, orada burada kaydırmayı bırakın ve o kurtardığınız zamanla hayatınızı yeniden inşa edin. Zaman zaman tökezleyebilirsiniz. Arada bir rutininizi bozabilirsiniz. Bir gün eski alışkanlıklarınıza geri dönmüş olabilirsiniz. İşte böyle anlarda Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayın. Koşullar sizi sarstığında kendinize geri dönün. Bir gün koşuya çıkmadınız mı? Ertesi gün çıkın. Bir hafta günlük tutmadınız mı? Bugün tutun. Önemli olan düşmek değil, kalkmamaktır. Çünkü hayat bir sprint değil, uzun bir maratondur. Ve maratonda kazananlar hiç yorulmayanlar değil, dinlenip yoluna devam edenlerdir. Yeni yıla girerken geride kalan yılın muhasebesini yapıp yeni hedeflerle yeni yıla gireriz ama bu köprüden önceki son çıkış falan da değil tabii ki. Her yeni gün yeni bir fırsat ve yeni bir başlangıç demek. Mutlaka yeni hedeflerinizi 31 Aralık gecesi yazmak zorunda değilsiniz. 12 Mart'ta, 27 Mayıs'ta, 12 Kasım'da da yeni hedefleriniz olabilir. Sadece yeni yılın gelmesini beklemeyin. Dünkü başarısızlıklarınız bugünkü potansiyelinizi sınırlamaz. Her gün hayat binanıza yeni bir tuğla daha koyun. Kimliğinizi seçin ve ona sadık kalın. Rutininizi tasarlayın. Ortamınızı düzenleyin. Etrafınızı doğru insanlarla çevreleyin. Harekete odaklanın ve
Bu arada da sürtünmeyi azaltın ve en önemlisi tökezlemeyi kabul edin ama asla ona teslim olmayın. İyi bir yaşam küçük adımlarla inşa edilir ama o küçük bir şey değildir. O minicik atom içinde dünyayı değiştirecek gücü taşır. Ve siz her gün %1 daha iyi olarak bir yılda kendinizi tanıyamayacak kadar dönüştürebilirsiniz. 2026, 2027, 2031, 2040 ya da ne kadar ömrümüz varsa o yılların hepsi bizim yılımız olsun. Ve tabii ki sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömrünüz olsun. Ama bu sefer büyük vaatlerle değil, küçük adımlarla girin yeni yıla. Dev hedeflerle değil, günlük rutinlerle. Sadece hayal kurmakla değil, tuğla koymakla. Ve başlayın. Yarın değil, şimdi. Bir sayfa okuyun, yarım saat yürüyün, bir saat telefonu bırakın, bir şınav çekin, bir adım atın, bir şeyler yapın. Bu kadar ciddi şey konuştuktan sonra berbat bir espriyle vedalaşalım o zaman. Seneye görüşürüz. Hoşça kalın.